Öyle güzel bir börek yaptım ki şaşıracaksınız. Lezzeti de, görüntüsü de harika. Bu pancar kökleri ve saplarıyla birçok videom var. Linklerini buralara bırakacağım. Oralardan izleyebilirsiniz. Şimdi böreğimin yapımına geçiyorum. Kırmızı pancarın yapraklarını güzelce demet yapıp ince ince kıydım. Kök kısımlarını farklı bir tarifte kullandım. Yaprak kısımlarıyla böreğimi yapıyorum. Kıydığım yaprakları bol suda 3 sefer yıkadım. İyice kumu gidene kadar yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra suyunu iyi süzdürmeniz gerekiyor ki hamur olmasın böreğiniz. Bu şekilde süzgecin üzerinde biraz kurutuyorum. Pancar yapraklarını kavurmak için tavamı ocağa koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Tava biraz ısındıktan sonra yaprakları tavaya boşaltıyorum. Tavaya koyduğum yaprakları yavaş yavaş karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kapağı kapattıktan sonra iyice pişmesini bekliyorum. Zaten çok çabuk pişiyorlar. Çok nazik oldukları için. Üzerine birazcık tuz ve biraz da karabiber ekliyorum. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Hamurunu yapmak için de bir tane yumurta, içerisine 3 yemek kaşığı dolu dolu süt ekliyorum. Hamuru çok olsun isterseniz çay bardağı ölçüleriyle de yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı süt ekledim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu karışımı güzelce çırpıyorum. Karışımın içine 2 yemek kaşığı siyez unu ekledim. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Çok az da tuz ekledim. Hepsini birlikte karıştırıp koyu bir kek kıvamında oluyor hamurumuz. Hamurun yarısını yaprakların üzerine yaydıktan sonra tavanın kapağını kapattım ve 15 dakika pişmesini bekledim. Piştikten sonra spatula ile şöyle yavaş yavaş hareketlendirdikten sonra bir tane tabak koyarak tavanın üzerine, hamur kısmı tavaya, yaprakların olduğu kısımsa üst kısma gelecek. Bu şekilde bir tabakla ters çevirdim. Tavanın içerisindeki bu yaprak kalıntılarını alın arkadaşlar. Onlar hamurunuza yapışabilir. Onları dikkatle temizleyin. Böreğimizin hamur kısmını tavaya gelecek şekilde tekrardan yerleştirelim. Yaprak kısımlarına da isterseniz lor peyniri, isterseniz benim gibi çökelek koyabilirsiniz. Hamurun geri kalanını da bu yaprakların üzerine döküp iyice kapanacak şekilde yayın. İsterseniz hamur ölçünüzü biraz fazla yapabilirsiniz. Benimki biraz az gelmişti. Bu şekilde kaşığın arkasıyla güzelce kapattıktan sonra tavamın ağzını kapatıyorum. 10 dakika içerisinde tekrardan pişiyor. Spatula yardımıyla yavaş yavaş tavamızdan kaldırmaya çalışalım. Ve yine aynı tabak koyarak üzerine böreğimizi ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde yapışan kısımları alıyorum böyle. Çok az biraz daha yağ ekledim. Tavanın her tarafına gelecek şekilde yağı gezdirdim. Böreği ters çevirerek tavaya alıyorum. Tavamın ağzını kapatıyorum ve 10 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Tavamıza böreğimiz yapıştı. Peynirim eridiği için. Bu aşamada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Size bir püf noktası göstereceğim şimdi. Şöyle lavabonun üzerine bez serdim. Bezi güzelce ıslatıyorum. Şu şekilde ama iyi bir ıslatma
Çok ıslanması lazım. Tavayı direkt sıcak sıcak üzerine koyuyorum bu şekilde. Bakın bu sesi duymanız gerekiyor. Bu şekilde koyacağım. Ağzını kapatacağım. 5 dakika bir bekleyeceğim. Tavadan kendiliğinden böreğin çıktığını göreceksiniz. Bakın 5 dakika bile beklemedim. 1-2 dakika bekledim. Görüyor musunuz? Börek kendi kendine çıkıyor. Bu yöntemi pilavlarınızda da uygulayabilirsiniz. Eğer pilav dibine yapıştıysa hiç kaldırmak için uğraşmayın. Sıcak tavanızı, tencerenizi böyle ıslak bezin üzerine cos diye çok sıcak bir şekilde oturtun. Kendi kendine kalkıyor. Şimdi böreğimi alayım, sizlere göstereyim nasıl kalkmış. Gördünüz mü? Hem tavaya zarar vermedim hem de böreğe. Bu püf noktayı mutlaka yapın, deneyin. Şimdi böreğimi soğutayım, dilimleyeyim, sizlerle paylaşayım sunumunu. Dilimleyeyim. Sizlere içini de göstereceğim. Şöyle bakın. Çok basit, pratik, harika bir börek oldu. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Kaşarı da sündü içinde, çökeliklerim. Ben kaşar koymadım, ev çökeliği koydum. Şu şekilde afiyetle tadına bir bakalım. Çok güzel olmuş gerçekten. Baharat olarak pul biber de kullanabilirsiniz. Hamuru tuzlu olduğu için lezzeti süper geliyor. Deneyin. Bu lezzeti sizler de tadın arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Pancarla ilgili birçok videom var. Onun linklerini de bırakacağım. Onlara da bakarsınız.